Sadece 10 dakika uğraşarak 15 saniyelik bir videodan para kazanmak ister misin? Kim istemez ki, değil mi? Ama peki bunu nasıl yapacağız? 2021 yılında YouTube büyük dev bir adım attı. Bütün o TikTok'tur, Instagram'dır vesaire onları görüp yeni bir yenilik açtı. Ve her yenilik bizim için para demek. YouTube'un Shorts videoları günlük 15 milyar izlenme alıyor. Ve bu alanda içerik üreticileri sadece 6,5 milyon kadar. Bu ne demek biliyor musunuz? YouTube Shorts'ta içerik üretip mükemmel kitlelere ulaşmak çok kolay. Kendinize bir marka yaratmak istiyorsanız bu artık çok kolay bir durum. Peki YouTube Shorts'ta nasıl viral olacağız? İzlenmeler hangi metriklere göre artar? Ya da sizin takıldığınız YouTube barajları hangileri? Senin gibi bir içerik üreticisi hangi aşamalardan geçmeli ve YouTube'dan para kazanmaya başlamalı? Bugün bunları konuşacağız. Hepimiz verdiğimiz emeklerin karşılığını bir gün mutlaka alacağız. Eğer süreklilik ve devamlılık olursa. Ama Shorts kategorisi biraz daha farklı. Şimdi bugün dediğim gibi bu konuya değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki Noel Baba'mı beğendiniz mi? Beğendiyseniz hemen bir like atın. Çok güzel bir sürprizim var size. YouTube'da viral olmak şans işi değil arkadaşlar. Bu bir gerçek. Doğru içerik stratejisini ve YouTube'un algoritmasını iyi anlamamız lazım. Şimdi size o stratejilerden ve dinamiklerden bahsetmeden önce bir şey söylemem lazım. Benim yaptığım gibi uzun videolarını ve short videolarını aynı kanala atmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. YouTube algoritması yaptığınız videoları önce kitlenize gösteriyor. Ve siz kitlenizin büyük çoğunluğunu shortslardan elde ettiyseniz oradan gelen izleyiciler sizin uzun videolarınızı çok izlemeyebilir. Ama tabii shorts kanalıysanız bu ayrı bir durum. Dediğim gibi ikisini aynı kanala atmamaya özen gösterin. Unutmayın ki uzun video izleyenler ve shorts videoları izleyenlerin hayatları biraz farklı. Onların odak süreleri farklı, ekranda kalma durumları farklı vesaire. Yani 7/24 elinde telefonla shorts izleyen birisi sizin uzun videolarınızı çok tıklamayacak. Bu da sizin gösterim tıklama oranınızı düşürecek ve uzun video attığınız zaman o videonun çoğalmasını ve sizin doğal olarak da para kazanmanızı aşağılara çekecek. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra YouTube Shorts'ta nasıl viral olacağız bu konuya direkt dalıyorum. Öncelikle ilk saniyelerde bizim hook dediğimiz olay yani kanca izleyiciyi çekmemiz lazım. Bu uzun videolarda da aynı ama Shorts'larda süre daha kısa olduğu için daha çabuk yapmamız lazım. Yapılan bir araştırmaya göre izleyenlerin %64'ü bir videoyu izleyip izlemeyeceğine ortalama 2,5 saniyede karar veriyormuş. Yani bu da demek oluyor ki bizim o ilk 2 saniyeyi, 2,5 saniyeyi mükemmel yapmamız lazım. Peki nasıl yapacağız? Hemen şöyle birkaç tane detay vereyim. Mesela bir soru sorabilirsiniz. Çarpıcı bir iddiada bulunabilirsiniz. İlginç bir görsel veya ses efekti kullanabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi, daha önceden dediğim gibi görsel ve ses olarak izleyiciyi bağlamanız lazım. Yani bir insanın zekası hem görseldir hem işitseldir. Siz bu ikisini aynı anda kullanırsanız o videoyu izlemek isteyenlerin sayısı bir hayli çoğalacak. Shorts videosunu yaparken mümkün olduğunca gereksiz detaylardan kaçın. Çünkü hızlı tüketilen bir platform. O yaptığınız 15 veya 30 saniyelik videoyu böyle hızlı kesitlerle yapmanız lazım ki yani o gereksiz detaylardan uzaklaşmanız lazım ki izleyici videoda kalsın. Hatta yapabiliyorsanız, kurgulayabiliyorsanız video bittiğinde insanların yeniden izlemesini sağlayacak bir kurgu yapmalısınız. YouTube algoritması özellikle tamamlanma oranı yüksek videoları öne çıkartıyor. Tamamlanma oranı demek istediğim şey şu. Videonun sonuna kadar izlenme süresi. Hatta bu oran %100'ün üstündeyse YouTube size bir ödül de veriyor. Yani daha çok izlenmenizi sağlıyor. Bir sonrakinde vereceğim ipucunda trendlerden faydalanmanız lazım. Shorts'un sistemi tıpkı hani TikTok gibi böyle sürekli akımlardan oluşuyor. İşte popüler müziklerden, seslerden vesaire oluşuyor. Eğer yaptığınız videonuz sessiz bir videoysa o müzikleri kullanabilirsiniz. Ya da yaptığınız herhangi bir kısa videonun altına o tür sesleri ekleyerek sizin keşfete düşmenizi sağlayabilirsiniz. Bir sonraki önerim ise başlık ve açıklamayı optimize etmeniz. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Shorts'lar zaten kaydırarak gözükmüyor mu? Evet, orada gözüküyor. Hani YouTube özet akışında gözüküyor ama daha sonradan da sizin kanalınıza girip diğer shortslarınızı izlemek isteyen insanlar oradan bakıp devam edebilir. Bu arada yaptığım bazı videolara baktığımda şeyi gördüm. Mesela yaptığınız bir video 10 gün sonra tekrar izlenebiliyor. YouTube Shorts özet akışında gözükebiliyor. Bu arada size küçük bir detay vereyim. YouTube verilerine göre 50 karakterin altındaki merak ettiren başlıklar o gördüğünüz hashtag yığını başlıklara göre %25 daha fazla izleniyormuş. Yani öyle gereksiz hashtagler koymaktansa spam gibi gözükmesindense
güzel bir başlık yazın, geçin gitsin. Shorts algoritmasını çok iyi anlamamız lazım ki orada bizim viral olma şansımız artsın. YouTube'un Shorts algoritması izleyicilerin verdiği tepkiyle büyüyor. Şimdi size o tepkilerden bahsedeceğim ama size tecrübelerimden bir şey söyleyeceğim. Ben çok fazla YouTube Shorts kanalı da yaptım. Orada yaptığım kanallarda şunu gördüm. Ben videoyu paylaşıyorum, 1 saat içerisinde izlenme alıyor, daha sonra o izlenmeler duruyordu. Bunun sebebini merak ettim, araştırdım ve şunu gördüm. Eğer izleyicilerin birazdan anlatacağım şeyleri yapmıyorlarsa o sizin videonuz belli barajlarda takılı kalıyor. İşte 1000 barajı var, 5000 barajı var, 10.000 barajı var vesaire vesaire. Şimdi bizim o barajları geçmemiz lazım. Bunlar için ise size dediğim gibi YouTube Shorts algoritmasının önemli kesimlerini anlatacağım. Bunlardan ilki tamamlanma oranı ve izlenme süresi. YouTube'un Shorts algoritması 2025 yılına göre videonun tamamının izlenmesine ve yeniden izlenen içeriklere daha çok özen gösteriyor. Çünkü ne diyoruz? YouTube'un asıl amacı sizi YouTube'da tutmak. Yani bu platform size para veriyorsa diyor ki benim izleyicilerimi bu platformda tut, kanalında tut, sana o zaman ödül vereceğim diyor. Yani izleyiciler attığınız shorts'u izleyip sonra yeniden izliyorsa YouTube diyor ki bu içerik kaliteli kardeşim, ben bunu önereyim diyor. O yüzden ne yapıyoruz? Shorts videolarını fazla abartmadan 10-15 saniye civarında yapıyoruz ki izleyiciler tekrar izlesin. Çünkü 30 saniye olursa insanlar sıkılır. Yani öz ve net olacağız. İkinci olarak da etkileşim yığını almamız lazım. Yani beğeni, yorum, paylaşım yaptırmamız lazım. Peki nasıl yorum aldıracağız? Videoda yorum aldıracak şeyler yapmamız lazım. Yorumlara insanları teşvik etmemiz lazım. Bunun için de eylem çağrıları yapabiliriz. İşte videoyu beğen, işte ne bileyim yorum at ya da bir soru sorabilirsin. Hani öyle bir içerik yapabilirsin. İşte kanalına göre mesela oyun videosuysa oyun videosuyla alakalı bir şey sorabilirsin. İşte PUBG'de hangi silahı kullanmalıyım gibi. Ya da ne bileyim yemek yapıyorsanız bir sonrakinde hangi yemeği görmek istiyorsunuz gibi falan. O yüzden bunları yaptıktan sonra ilk 1 saat içerisinde güzel beğeni, yorum vesaire alırsak bizim o barajları aşmamız biraz daha kısa sürüyor. Konu ve kategoride güzel bir eşleşme yakalamamız lazım. Bunun için de dediğim gibi konu başlığını ve açıklamasını fazla abartmadan konuyla alakalı yazmamız lazım. Hani anahtar kelimeleri kullanalım ki YouTube bizim videomuzun ne videosu olduğunu anlasın ve ona göre, o kitleye göre önersin. Şimdi benim yaptığım YouTube eğitim videolarını gidip de işte ne bileyim arabayla ilgilenen bir kişiye atarsa o onu izlemeyecek. Dolayısıyla ne olacak? Bizim izlenme süremiz ve aynı zamanda beğeni etkileşimimiz az olmuş olacak. Yani mesela videomuz yemek tarifiyle ilgili ise başlıklarda, açıklamalarda işte yemek, tarif vesaire bu kelimeleri kullanmamız lazım. Bunun yanı sıra da işte birkaç tane de hashtag yaparsanız işte shorts'tur, yemektir, tariftir vesaire diye o da sizin YouTube'un hangi konuyla ilgili shorts attığınızı öğrenmesini sağlar. Yani buradaki size söyleyeceğim şey özetle YouTube Shorts'un algoritması izleyicinin davranışına göre tepki veriyor. Videonuzu ne kadar izliyorlar, tekrar izliyorlar mı, beğeniyorlar mı, yorum yapıyorlar mı, paylaşıyorlar mı, bunların hepsine bakıyor ve size ona göre bir not veriyor. Bunları akıllıca ve zekice yaparsanız gerçekten YouTube Shorts'ta viral olmanız çok muhtemel. Bir diğer size söyleyeceğim şey ise konu seçimini doğru yapmanız. Eğer doğru içerik türünü seçerseniz YouTube Shorts'ta viral olma şansınız bir o kadar artıyor arkadaşlar. Peki 2024 ve 2025 yılında en çok öne çıkan kategoriler hangisi? Burada size ufak bazı şeyler söyleyeceğim. Belki hani içerik fikirleriniz ona göre şekillenebilir. Özellikle eğlence kategorisindeki videolar kesinlikle çok izleniyor. Komediler, şakalar, işte ne bileyim mizah içeren içerikler, çünkü insanlar onları birbirine de gönderiyor. Hadi ben güldüm sen de gülmelisin, aynı zekada olmalıyız diye bunu paylaşıyorlar. Dolayısıyla sizin izlenme süreniz falan artıyor. Mesela bazı sokak röportajları görürsünüz, sürekli karşınıza çıkarıyor aynı videolar. Çünkü onlar çok izleniyor o yüzden. Tabii gidip de birine arkadaşınıza şaka yapacaksanız lütfen dikkatli olun, onları rencide etmeyin ne olur. Onun yanı sıra meydan okuma ve trenddeki challenge'lar çok fazla gösteriliyor. Bir ara hatırlıyorsanız işte buz kovası falan vardı. Millet birbirinin üstüne su döküyordu falan. Biliyorum çok salakça olsa da bunlar çok izleniyor ya. Yapacak bir şey yok yani. Bir diğeri ise tatmin edici görseller veya sesler kullanmak. İzleyiciye görsel veya işitsel tatmin edici videolar paylaşmak onları daha çok tutuyor. Daha çok beğeniyor. Niye bilmiyorum ama daha çok etkileşim alıyor. Ya mesela bunu ben yapacağım bir yer ama pürüzsüz işte atıyorum bir boyama işlemi, tamam mı? Böyle yapıyorsun abi. Ses bile koymana gerek yok. İzleniyor. Yani işte ne bileyim çok ilginç ama izleniyor yani. İşte böyle suya atılan renkli şeyler var. İşte ne bileyim boya falan alabilirsiniz. Onları yapabilirsiniz mesela. Güzel bir fikir. Ve bunlar kısa olacağı için ve hani sürekli olacağı için mesela boyama işlemini yaptın. Sonra bir daha izliyorlar onu. Anlamsızca. Ama izleniyor yani dediğim gibi.
Bunun yanı sıra pratik bilgiler de çok fazla izleniyor. Hani 10 saniyede bir bilgi almak izleyiciyi tatmin ediyor, anladın mı? Ha, ben bunu öğrendim diyor. Ya da işte o izleyicilerin günlük hayatını kolaylaştıran bir şey öğretmek falan çok işlerine yarıyor. Onlar da çok tutuyor. Kişisel hikayelerinizi de anlatabilirsiniz ama tabii ben şöyle düşünüyorum. Kimsenin hikayeni ne yapsın? Ama izleniyor yani. Biri birinin bir şeyini anlatıyor. Mesela bugün yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Böylece izleyiciyle bağ da kuruyor. Yani onu takip de ediyor. Böyle güzel bir kitle büyütme oranı da oluyor tabii. Bu da denenebilir. Bazı oyunlardan veya müziklerden kırpmalar yapılabilir. Hani remix tarzında, edit tarzında böyle şeyler de güzel oluyor. Ama tabii ki telif haklarına dikkat edin. Veya dans videoları falan böyle çıkıyorlar, salak salak dans ediyorlar ya. Onlar da çok izleniyor. Yani öyle ünlü olan çok kişi var. Tabii ünlü olun ama kaliteli ünlü olun. Yani benim tavsiyem o. Gidin de saçma salak şeyler yapsanız herkes ünlü olur zaten. Burada önemli olan doğru, güzel, kaliteli bir kitle yaratmak. Yani ben onu yapmayı hedefliyorum. Çünkü sen kaliteli bir insansın ki burayı izliyorsun. Ve aynı zamanda senin izleyicilerin de kaliteli olması lazım ki gerçekten yaptığına, kazandığına değsin. Bunun dışında pek çok konu fikri var. Özellikle bir fikrim daha var ama onu bir ara ayrı bir video olarak tek videoda yapacağım. O benim ne derler ona, kızıl elmam. O orada duruyor. Onu yapacağım bir gün aklımda. Dediğim gibi burada önemli olan o kitleyi ilk saniyelerde yakalayıp videonun tamamını izletmek ve yorum, etkileşim aldırmak. Aynı zamanda izlerse tekrardan o da çok güzel olur. Bu şekilde bizim viral olma şansımız artacak. Tabii size vereceğim tavsiyeler burada bitti mi? Bitmedi. Dedim ya hani size YouTube'da videolarda işte nasıl beğeni alacağız, nasıl yorum alacağız vesaire. Şimdi biraz da onlardan bahsedeyim. Birine yorum attırmak istiyorsanız bunun en güzel yollarından bir tanesi soru sordurmak. Hani işte şu şöyle mi? Çok basit ama etkili bir yöntem gerçekten. Hani sen olsan ne yapardın? İşte ne bileyim, X kişisi haklı mı? Bu tarzda yorumlar, sorular insanları yoruma teşvik ediyor. Bunun yanı sıra benim en sevdiğim şey tartışma konusu yaratın. Yani mükemmel derecede etkileşim alıyor. Hani A mı B mi? Şimdi siyasete falan da girmek istemiyorum ama A partisi mi B partisi mi? O onu dedi, bu bunu dedi, şunu dedi, şu mu haklı, bu mu haksız falan filan derken lan bir bakıyorsun 50 tane 100 tane yorum gelmiş oluyor. Yani yapabiliyorsanız 2 tane zıt fikri alın, aynı videoda shorts yapın. Kendi konunuzla alakalı. Bunun yanı sıra yorumları da işte videoya dahil edebilirsiniz. Hani gelen yorumlara yanıt olarak da bir video çekebilirsiniz. İşte öncekinde bir soru sordunuz mesela, tamam mı? iPhone mu Samsung mu dediniz? iPhone dediler. Sen de gittin o yorumu aldın. iPhone'la ilgili bir şeyler paylaştın. Çok mantıklı yani. Evet, Shorts'ta insanlar hep kaydırmaya müsait. Ama siz orada güzel bir eylem çağrısı yaparsanız, iyi bir teşvik yakalarsanız insanlar sizin videonuzda durup yorum yazabilir. Ama önemli olan onu videonun içinde doğal bir şekilde vermek. Yani içerikle alakalı, samimi bir şekilde bir soru sorarsanız gerçekten yemin ediyorum size o videoya yorum atarlar. Evet, bunu da kısaca öğrendik. Peki şimdi size şunu soracağım. Hangi sıklıkta Shorts videosu atmalıyız? YouTube Shorts'ta tek bir videoda patlasanız bile düzenli paylaşımlar uzun vadede büyümeyi tetikliyor. Yani şöyle söyleyeyim size, günde kaç tane Shorts atmalıyız? İşte ya da haftada kaç tane Shorts atmalıyız? Bunu size kısaca özetleyeceğim. Ve bunları uygularsanız düzenli bir büyüme gerçekleşir. İlk başta videolarınız 1000 olur, 1200 olur, 1300 olur, sonra 5000 olur, sonra 10.000 olur. Bu şekilde düzenli yaparsanız gider. Tıpkı uzun videolardakiler gibi. Şimdi YouTube Shorts'a yeni başlayan bir kanalsan, Big Monsha'nın verilerine göre haftada 2-3 Shorts'la başlamak güzel bir strateji. Yani ilk başta ben ne kadar çok video atarsam o kadar çok izlenirim gibi bir yanılgıya kapılmayın arkadaşlar. Sürdürülebilir bir tempo yakalamaya çalışmamız lazım. Daha sonra yeni başlayanları geçtim. Biraz da orta seviyedeki insanlar için konuşayım. İçerik üretiminiz hızlandıysa ve güzel bir kitle elde ettiyseniz hedefinizi günde bir tane shorts olacak şekilde planlamaya çalışın. Aynı zamanda algoritmada düzenli içerik üreten izleyicileri seviyor. Aman neydi ya? Algoritmada aktif kanalları seviyor. Yani orta seviyedeyseniz, güzel bir kitleniz oluştuysa her gün bir shorts atmanız ideal. Daha sonra içerik stoğunuz varsa, yani elinizde yeterince video fikriniz varsa günde 2 shorts da atabilirsiniz. Hani biri sabah biri akşam gibisinden. Ama bunu yaparken kaliteyi korumaya dikkat edin arkadaşlar. Videonuz zaten kaliteliyse sizin kitleniz o kaliteye alışmış olacak. Ve siz o kaliteyi düşürürseniz maalesef ki abone kaybedebilirsiniz. Kendinize güzel bir program yapın. Yani ne kadar sıklıkta video atacağınızı düşündükten sonra mesela pazartesi, çarşamba, cuma günü video paylaşacaksınız. Bunu planlayın. Belirli bir videoya ulaştıktan sonra YouTube analitik kısmına girin. Orada izleyicilerinizin Shorts videolarını hangi aralıkta, yani hangi saatlerde izlediğini öğrenin. Oradan en aktif olan günleri ve günleri ve saatleri öğrendikten sonra planınızı ona göre yapmaya başlayın. İşte atıyorum mesela pazartesi az izleniyorsa onu başka bir güne, salıya çekin.
Bu şekilde devam edebilirsiniz. Özellikle şimdi kısa olarak kendinizi yakmadan istikrarlı bir tempoda shorts üretmek uzun vadeli kanalınızda hem izlenme getirecek hem de algoritmanın güvenini kazanmış olacaksınız ve videolarınız daha fazla izlenecek. Shortslar abone kazanmak için mükemmel bir yöntem. Ama burada dediğim gibi eğer uzun video atıyorsanız onlar izlenmeyecektir. Onları varsaymadan devam ediyorum. Shorts videolarını atarken kanalınız küçük bir kanal olsa bile aboneleriniz çabuk çoğalacak. YouTube'un algoritması kanalınızı önerirken ne kadar aboneniz olduğuna falan bakmıyor. Yeter ki videonuz ilgi çekici olsun, izlensin, yorum gelsin, beğeni gelsin, paylaşım gelsin. Bitti gitti, bu kadar. Bu arada para kazanmayı açmak için biliyorsunuz ki 1000 aboneniz olması şart ve aynı zamanda Shorts'larda son 90 günde 10 milyon görüntülenme almanız lazım. Bu tabii ki kolay bir yol değil. Ama şöyle düşünün, 90 günde her gün video atsanız zaten 90 tane Shorts videosu yapar ve siz o 90 videoyu attıktan sonra zaten o kanalınız yükselmiş olacak ve çok yaklaşmış olacaksınız. Ama tabii ki YouTube'da shorts attım, ben para kazanacağım falan diyorsanız orada şöyle bir sıkıntı var. Bana sorarsanız ki YouTube shorts mu yoksa uzun videolar mı derseniz tabii ki de uzun videolar. Çünkü uzun videolarda hem gelirler daha yüksek hem de yapımı biraz daha zor olduğu için haftada bir video, 2 video falan idealdir. Yani her gün öyle uğraşmanıza gerek yok. YouTube 2023 yılının Şubat ayında falan YouTube Shorts'lar için... Abi ne uzun bir cümle oldu lan. Şubat'ta dediğim gibi 2023 yılının Şubat'ında YouTube Shorts'larda para kazanma geliri açıldı. Eğer reklamlardan para kazanmanız açıldıysa YouTube özet akışındaki reklamlardan para kazanıyorsunuz. Ama dediğim gibi uzun videolara kıyasla Shorts'lardan daha az para kazanıyorsunuz. Çünkü Shorts'ların yapımı basit, uzun videolar daha uğraştırıcı olduğu için. Yani Shorts'lar daha böyle çabuk tüketilebilir olduğu için tabii mantıklı olarak da YouTube size öyle 10 saniyelik videona 50 bin lira vereyim, 100 bin lira vereyim falan gibi bir şey düşünmüyor. Tabii izlenmeniz çok olursa verir de. Size Shorts'un ortalama kazançlarından bahsedeyim biraz da. Shorts videolarında 1000 izlenme karşılığında ortalama 0,01 ve 0,06 dolar ya da sent mi oluyor? O şekilde para kazandırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, biraz kafanız karışmış olabilir. 1 milyonluk bir video izletirseniz yaklaşık 10 ila 60 dolar arasında para kazanıyorsunuz. Çok düşük maalesef. Aynı şekilde uzun videoda yapsanız dünya zengin olursunuz la. Uzun videolarda biraz daha karışık tabii nişlere göre ama ortalama 1 ila 30 dolar arasında para kazandırıyor 1000 izlenmeye. O yüzden kardeşim Shorts'tan da video yapacaksa sen bilirsin yani. Ama tabii dediğim gibi daha az uğraştırıcı ama daha az para kazandırıyor. Amacınız eğer gelir elde etmekse Shorts'lardan az kazanıyorum ben o zaman yapmayayım gibi bir şey de tabii ki düşünmeyin. Çünkü sadece YouTube reklamlarından para kazanmıyorsunuz. Para kazanmanız açıldığı zaman katıl aboneliklerinden de para kazanıyorsunuz. Çünkü Shorts'larda belli bir seviyeye ulaşırsanız belli bir kitleniz olmuş oluyor ve size o şekilde destek sağlayabilirler. Ya da satış ortaklığı gibi bir teklif yapıp ürün tanıtabilirsiniz aynı şekilde. Ya da sponsorlarla anlaşıp sponsorlu içerik üretebilirsiniz. Hani diyelim ki sadece teknolojik aletleri tanıtan bir Shorts kanalısınız, tamam mı? Siz o izlenmeler başında işte 10 dolar, 5 dolar falan kazanırken aynı zamanda sponsorluk anlaşması yaptığınız zaman zaten uzun video ile aynı değere denk gelecek. Hatta kendi markanızı oluşturup kendi ürünlerinizi bile satabilirsiniz bu şekilde. Yani o kadar da küçümsemeyin. Uzun video oldu ha. Şimdi size son bölümü anlatayım. YouTube Shorts'u doğru kullandığınız zaman mükemmel bir potansiyelli kitle büyütme platformu diyebiliriz. Özet olarak da izlenme odaklı düşünüp İlk saniyelerde izleyiciyi yakalayıp izleyiciyi mümkünse tekrar eden, onları etkileşime davet eden videolar üretmek çok mantıklı. İçeriğinizi trendlerle harmanlamaya çalışın. Kendi özgün fikrinizi katın ve paylaşım disiplininden asla vazgeçmeyin. Unutmayın, bugün sıfırdan başlayan bir Shorts kanalı bile sadece birkaç haftada güzel bir büyüme yakalayabilir. Yeter ki sabırlı ve sakin ol kardeşim. Yok, sakin niye olasın ki? Sabırlı ve düzenli ol kardeşim. Şimdi sen de gidiyorsun. Bir kendine plan yapıyorsun. İçerik fikrini belirliyorsun, tamam mı? Nişini, konunu belirliyorsun. Sonra bir takvim oluşturuyorsun. Güzel elinde birazcık stok biriktiriyorsun. Sonra güzel şekilde istediğin günlerde, tabii bunlar mantıklı günler olsun. Hani atıyorum salı günü saat 3'te falan atmaya çalışmayın tabii. Hani mantıklı saatler olsun. İnsanların eve geldikleri saatler olsun. Ya da insanların tuvalette çok vakit geçirdiği zamanlar olsun. O saatleri yakalayın ki bunları zaten artık öğrenmek çok kolay. Yani ChatGPT'ye sorabilirsiniz. Sonra yavaş yavaş videolarınızı yayınlamaya başlayın.
çok çabuk sürede inşallah büyürsünüz diyorum. Ve belki de şu anda bunu izleyen sen attığın bir videoda 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon izlenmeye olacaksın, alacaksın. Yani bir sonraki viral shorts sizin eseriniz olabilir. O yüzden hemen şimdi başlıyorsun kardeşim. Bu arada çok uzun bir video oldu. Lütfen buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı unutma. Seviliyorsun kardeşim. Bir sonraki videoda haftaya görüşmek üzere diyeceğim. Bir de şunu diyeceğim. Birkaç hafta sonra muhtemelen buradan taşınmış olacağız. Kendime güzel bir stüdyo kurmuş olacağım. İnşallah orada da güzel içeriklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Her şey için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz kanka.